Herkese merhaba. Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bu hafta çocuklar, aşk ve sanatla ilgili konular daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. İpek Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 18-24 Temmuz arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlara etkilerini paylaşmaya çalışacağım. Bu hafta başında Güneş Yengeç Burcu'nda ilerleyecek. Hafta ortasından itibaren Güneş Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta sabit burçlar ve öncü burçların enerjileri çok yüksek olacak. Yani Boğa Burcu, Akrep Burcu, Aslan Burcu ve Kova Burcu'nun, Yengeç Burcu, Koç Burcu, Oğlak Burcu ve Terazi Burcu'nun enerjisi bu hafta çok yüksek olacak. Değişken burçların yani İkizler Burcu, Yay Burcu, Balık Burcu ve Başak Burcu'nun kafası bu hafta biraz karışık. Onlar şu an kendi içine odaklanmalılar. Eylül ayından itibaren 6 ay sürecek değişimleri planlamalılar. Mars hala Boğa Burcu'nda ilerliyor. Sabit burçların sınavı devam ediyor. Yani Boğa Burcu, Akrep Burcu, Kova Burcu ve Aslan Burcu'nun bu hafta ortasında da büyük bir sınanma halinde olacaklar. Kasım 2021'den beri zaten tutulma aksları sabit burçların hayatını değiştirmeye başladı. Mars ise bu hafta bu değişimi hızlandıracak. Daha önce plan yapanlar istedikleri bir değişimlere adım atabilirler. Plan yapmayanlar, sabit fikirlilik yapıp inat edenler karşılarına çıkan değişimlere mecbur kalabilirler. Hafta sonunda özellikle sabit burçların büyük bir sınavı olacak. Kalmak ve gitmek arasında kalabilirler. Ani karar alıp kararlarında zorlanabilirler. İlişkilerinde gerginlikler yaşanabilir. Aniden başlayan ilişkilerde yaşanabilir. Hafta sonunda mantıklı karar verenler kazanacak ama duygusallıklar çok fazla olacak. Duygusal patlamalar yaşanabilir. Mars hala Boğa Burcu'nda ilerliyor. Dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda finans konusu hala gündemde. Bu hafta özellikle dijital para konuları daha fazla gündemde olacak. Para konusunda ani gelişmeler yaşanabilir. Bu hafta Merkür, Güneş, Plüto ile zıt açı yapacak. Özellikle öncü burçların ilişkilerle ilgili sınavı olacak. İlişkilerde ani bitişler olabilir. Bu bitişlerin asla geri gelmeyeceğini kabul etmek gerekiyor. Hafta ortasında Uranüs, Ay, Mars arasındaki kritik bir birleşme olacak. Bu kavuşum özellikle sabit burçların hayatında köklü değişimleri tetikleyecek. Sabit burçlar deprem etkisi yaratacak bir konu ile karşılaşabilir. Bazı şeyler artık eskisi gibi olmayacak. Daha da net görecekler. Son aylarda tutulmalar hayatımızda büyük etkiler yarattı. Son haftalarda da bir yeni ay ve bir de dolunay yaşadık. Şimdi bunları özümseme zamanını yaşayacağız. Tutulmaların hayatımızda 180 derece değişimler yarattığını daha önceki videolarda çok kez anlattım. İki burç arasında 1,5 yıl süren tutulmalar özellikle iki burcu tepetaklak eder. Ama diğer burçları da bazı belirgin konularda tepetaklak eder. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında Yay burcu İkizler burcu arasında arasındaydı tutulmalar. Yay burcunu İkizler burcunun hayatında 180 derece değişimlere zorladı. Kasım 2021 Mayıs 2023 arasında da Boğa burcu Akrep burcu aksında olacak. Bu dönemde özellikle Akrep burcu Boğa burcunun hayatında 180 derece değişimler olmak zorunda kalacak. Yani tutulmalar belli zamanlarda gerçekleşse de etkileri 1,5 sene sürüyor. 9 sene ve 18 senede bir aynı burçlarda gerçekleşiyor. Tutulmaların olduğu 1,5 sene içinde hayatımızdaki köklü değişimleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bunu bazen planlı yapıyoruz, bazen de kontrolümüz dışında gerçekleşiyor. Aslında tutulmalar bizim farkındalığımızı artırıyor, algılarımızın daha da genişlemesini sağlıyor. Farkında olanlar bilinçli ve hızlı değişimleri yaparken farkında olmayanlar değişime karşı koyarak zorlanıyor. Hayat beni çok yoruyor demeye başlıyor ama aslında değişim zamanını yaşıyor. Değişime karşı koyanlar sağlık ve psikolojik sorunlarla daha fazla karşılaşıyor. Biliyorsunuz astroloji fal değil, tamamen planetlerin enerjisini gösteriyor. Planetlerin bizleri ve dünyayı nasıl etkiliyor, bunları görmemizi istiyor.
Bu gördüklerimizden dersler çıkartmamız gerekiyor. Böylece ilerleyen zamanları daha iyi planlayabiliriz. Bu hafta Venüs Yengeç burcunda ilerliyor. Ev, aile, ebeveynler ve eşle ilgili para konuları gündemde olabilir. Yatırım planlarında gayrimenkul alanları daha fazla tercih edilebilir. Venüs Yengeç burcunda bu haftanın aşkta şanslı burçları Yengeç burcu, Koç burcu, Balık burcu, Akrep burcu ve Oğlak burcu olacak. Bu hafta Satürn Kova burcunda retro halinde olacak. Sene başından beri hayat bizi hangi alanda eğitmeye çalıştı? Şimdi bu alanda oturup düşüneceğiz. Bir şeyler öğrendik mi, öğrenmedik mi, ne öğrenmemiz gerekiyordu? Bunları muhakeme edeceğiz. Hangi burç, hangi alanda bir şey öğrenmesi gerekiyordu? Şimdi neyi muhakeme edeceğiz? Bunları burçlar kısmında anlatacağım. Bu hafta birçok planet sert açılar yapacak. Yani bu hafta ipler kopabilir. Hayatımızda birçok konuda ani değişimler çok fazla yaşanabilir. Özellikle finans konularında daha dikkatli olmak lazım. Para piyasalarında inişler çıkışlar çok fazla olacak. Batanlar çıkanlar belli olacak. Bu haftaki planetler arasındaki sert etkiler deprem etkisi yaratacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu da daha net göreceğiz. Önümüzdeki hafta Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Özellikle sabit burçların hayatında büyük ve yeni bir başlangıç olacak. Önümüzdeki hafta bunun detaylarını paylaşacağım. Astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik astroloji derslerimize katılabilirsiniz. Astrolojiyi pratik olarak hızlıca öğrenebilirsiniz. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili de astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de imzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. 18-24 Temmuz 2022 arasındaki gökyüzü transitlerinin burçlar etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son ayların en yoğunlarındansınız, yoruldunuz. Artık hayatınızda bir düzen kurulacak. Son haftalarda evinizle ilgili değişiklikleri yaptınız. Evlilik organizasyonlarınızı yaptınız. İlişkinizde net kararlar aldınız. Şimdi yeni düzende devam edeceksiniz. Evlilik organizasyonlarınızı bu haftada yapabilirsiniz. Yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Son 2 senedir işle ilgili kafanız karıştı. Şimdi artık daha net olacaksınız. İş, kariyer ve eğitim konularında dalgalanma olmayacak. Daha net adımlar atacaksınız. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular gündemde. Onlarla ilgili konuları daha fazla görüşeceksiniz. Onlarla ilgili konuları artık kabullenmelisiniz. Eşinizle ilgili konularda daha mantıklı düşünceler var. Eşinizden dolayı parasal olumlu gelişmeler olacak. Eşinizden parasal destek alabilirsiniz. Bu hafta eşinizle duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle romantik planlar yapabilirsiniz. Son haftalarda para konusunda bazı gelişmeler oldu. Parayla ilgili hızlı gelişmeler yaşadınız. Hızla başlayan para konuları oldu ancak bu paralar elinizde daha fazla kalamadı. Bu haftada para konusunda şanslısınız. Eğer bunu yatırıma dönüştürmezseniz elinizden hızla gidebilir. Bu hafta ev, arsa, gayrimenkul alanlarında yatırım yapabilirsiniz. Hafta başında eşiniz veya ebeveynlerinizle ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. İşlerinizdeki liderle ilgili ani bir gelişme de yaşanabilir. Hafta ortasında para konusunda büyük ve beklenmedik ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Doğum haritanızda Koç burcu 8 derece ise bu hafta hemen her konuda şanslı olacaksınız. Ancak şanslı olduğunuz alanları abartmayın, nazar etmeyin. Sakince kabul edin, keyfini çıkarın. Doğum haritanızda Koç burcu 18 derece ise para konusunda ani bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. Dijital parayla ilgili daha dikkatli olmalısınız. Bilmediğiniz konularda risk almamalısınız.
Doğum haritanızda Koç burcu 27 derece ise özellikle hafta başında iş, kariyer, eğitimle ilgili alanlarda ani ve beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda büyük bir değişim başlayabilir. Bu hafta çocuklarla ilgili konular gündeme gelmeye başlayacak. Çocuklarla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkacak. Bunları iyi anlarsanız çocukları daha iyi yönlendirebilirsiniz. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta bu alanlarda daha ön sıralarda olacaksınız. Güneş gibi de parlayacaksınız. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularıyla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Bunlarla ilgili adımlar atabilirsiniz. Sene başından beri sosyal mecralardan daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Farklı insanlarla tanıştınız. Farklı kültürden, farklı yaşlardan, farklı ülke ve şehirlerden insanlarla tanıştınız. Onlardan çok şey öğrendiniz. Onlar sizden çok şey öğrendi. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Öğrendiklerinizi muhakeme edeceksiniz. Farkındalıklarınız ortaya çıkmaya başlayacak. Sosyal mecralarla ilgili sene başından beri karşınıza çıkan konuları muhakeme edeceksiniz. Yeni başlangıçlar yapmanız gerekiyordu. Sosyal mecralar işlerinize, hayatınıza katmanız gerekiyordu. Sosyal mecralarla ilgili kendinizi eğitmeniz gerekiyordu. Karamsar düşüncelerden uzaklaşmanız gerekiyordu. Daha pratik olmanız gerekiyordu. Pratik düşünüp pratik hareket etmeniz gerekiyordu. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Eğer hala bunların farkına varmadıysanız bu hafta bunu fark edeceksiniz. Üzerinde iyi düşünün ve çalışın. Çünkü ilerleyen zamanlarda benzer durumlar tekrar karşınıza çıkacak. O zamana hazır olmalısınız. Bu hafta ortasında zor bir süreç geçirebilirsiniz. Instagram'da hep söylüyorum. Daha önce benzer bir tarih vardı. Not alın demiştim. Şimdi hafızanızı zorlayın. 23-24 Haziran tarihlerini bir düşünün. 18-19 Temmuz'da da benzer durumlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle ev, aile, eş, ebeveynlerle ilgili konularda olabilir. Gerginlikler olabilir. Ya hayatınızı değiştirecek yeni bir başlangıçta olabilir. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım çıktı. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında enerjiniz yüksek olacak. Evinizde, ebeveynlerinizle, eşinizle ilgili konuları toparlamak kolay olacak. Hafta başında iş görüşmeleri, aşk görüşmeleri için randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında parayla ilgili konular sonuçlanabilir. Parayla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Para ve yatırımla ilgili konularda gergin görüşmeler yapabilirsiniz. Sakin kalırsanız sorun yaşamazsınız. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Onların hayatında yeni gelişmeler olabilir. Onların yanında olabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda hayatınızda birçok konuyu toparlamaya başladınız. Biraz hızlı ilerlediniz. Bu hafta ortasından sonra bazı şeyler ya bitecek ya da başlayacak. Büyük bir değişim yaşayabilirsiniz. Hayatınızda köklü değişimleri yapmak zorundasınız. Eski konular bitti. Bunu kabul etmek zorundasınız. Yeni 9 senelik, yeni 18 senelik konuların temellerini atmalısınız. Son haftalarda özellikle kardeşler, akrabalar veya yakın komşularla ilişkiler gündemimizdeydi. Bu hafta ortasından itibaren eviniz, aileniz, ebeveynleriniz ve eşinizle ilgili konular gündeme gelecek. Artık bu konulardaki değişimleri yapmaya başlayacaksınız. Önümüzdeki haftaya kadar bu konuları düşünün. Önümüzdeki haftadan sonra bunlarla ilgili adımları atmak daha kolay olacak. Bu hafta iletişim, medya, lojistik ve pazarlama alanlarıyla ilgili konularda sürekli değişmeler, görüşmeler yapacaksınız. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Sürekli konuşacaksınız. Telefon elinizden düşmeyecek diyebilirim.
Bu sizi biraz yorabilir, sinir yapabilir. Daha dikkatli olmalısınız, kontrollü olmalısınız. Büyük sorun yaşamamak için. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu ise iş, kariyer ve eğitim konularında yoğun olacaksınız. Bu alanlardaki konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sene başından beri işle ilgili çok yoğundunuz. Aniden başlayan, aniden biten iş konuları vardı. İş, kariyer ve eğitim konularında geçmişten gelen tecrübelerinizi ileriye taşımanız gerekiyordu. Geçmişten gelen birikimlerinizi anlamanız ve değerini görmeniz gerekiyordu. Bu tecrübelerin neler olduğunu bu hafta daha fazla düşüneceksiniz. Eski birikimlerinizin ne olduğunu daha fazla düşüneceksiniz. Buna göre sonraki aylarda daha kolay adımlar atabilirsiniz. Bu hafta iş, kariyer ve eğitimle ilgili eski konular gündeme gelebilir. Tamamlanmamış eksik kalmış konular tekrar gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Doğum haritanızda Boğa burcu 18 derece ise bu hafta hayatınızda ani bir gelişme yaşayabilirsiniz. Özellikle ev, aile, eş, kardeş konusunda olabilir. Kasım 2021'den beri tutulmalar sizi çok etkiliyor. Mayıs 2023'e kadar da etkileyecek. Hayatınızda 180 derece değişimler hep olacak. Bunlar hep aklınızda olsun. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları sizin için çok önemli. Ya değişimlere adım atacak ya da değişimleri tamamlayacaksınız. Kasım 2021'den beri karşınızdaki kişilerin değiştiğini düşünmeye başladınız. İlişkilerinizin değiştiğini düşünmeye başladınız. Aslında sizin farkındalıklarınız değişmeye başladı. Karşınızdaki kişilere daha farklı bakmaya başladınız. Çünkü tutulmalar sizin farkındalıklarınızı ortaya çıkartmaya başladı. Bu farkındalıklarınızla birlikte ilişkilerinizde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Ancak doğum haritanızdaki derecelere göre doğru zamanda bunlarla ilgili doğru adımlar atmalısınız. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğ@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sürekli kendi kendinizle konuşacaksınız. Psikolojiniz bozulabilir. Biraz yorucu olabilir. Kendi içinizdeki enerjiye odaklanmalısınız. Kendinizi anlamaya çalışmalısınız. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Duygularınızla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Mantıklı kararlar verebilirsiniz. Bu kararları da uygulayabilirsiniz. Hafta ortasında büyük bir enerji olacak. Bunu iyi yönde kullanmak için kendinizi frenlemek zorunda kalacaksınız. Hafta ortasında patlamaya hazır bomba gibi olabilirsiniz. Spor veya sanatla ilgilenmek size iyi gelebilir. Fazla yemek yeme isteği olabilir. Buna da dikkat edin. Hafta sonunda parayla ilgili güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda telefon görüşmeler sizi çok yorabilir. İletişim araçlarından uzak kalmaya çalışın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda psikolojik olarak zorlanacağınız süreçler yaşadınız. Bu haftada bu durum devam edecek. Psikolojinizi iyi yönetmelisiniz. Yemek yapabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili kendinizi yenileyebilirsiniz. Enerjinizi yenilemek için fazla yemek yiyebilirsiniz. Buna da dikkat edin. Psikolojik baskıları aslında kendinizi anlamakla ilgili diye düşünebilirsiniz. Hayatınızdaki değişimleri için plan yapma süreci olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Eylül ayından sonra hayatınızda büyük değişiklikler olmaya başlayacak. Şimdiden planını yapabilirsiniz. Bu hafta boyun boğaz ağrıları artabilir. Zor bir hafta olacak. Ya tamamen kendinizle kalın, kendinize odaklanın ya da ortamdan uzaklaşın.
Son haftalarda para konuları gündemimizdeydi. Bu haftada para konusunda şanslı olacaksınız. Parayla ilgili görüşmeler yapabilirsiniz. Yeni yatırım planlarıyla ilgili imzalar atabilirsiniz. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın komşularınızla ilgili konular gündeme gelecek. Onların hayatıyla ilgili yenilikler olacak. Bu yeniliklerde onların yanında olacaksınız. Hafta başında gizli kapaklı para konuları dikkat edin. Parayla ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kararlarınıza dikkat edin. Hafta ortasında psikolojiniz zorlanabilir. Doğada vakit geçirmek için plan mutlaka yapın. Sene başından beri eğitimle ilgili konularda daha disiplinli olmanız gerektiğini anladınız. Şimdi eğitim konularında geçmişte yaşadığınız hataları düşüneceksiniz. Bu hatalardan ders çıkartacaksınız. Kasım ayından itibaren bu hatalarınıza göre yeni bir dönemde devam edeceksiniz. Yurt dışında eğitim, farklı şehirlerde eğitim konularını muhakeme edeceksiniz. Bu konuda sene başından beri nasıl ilerlediniz? Bunu düşüneceksiniz. Doğru adımlar sizi yurt dışında eğitime götürecek. Yanlış adımlar düzeltmek için Kasım ayını bekleyeceksiniz. Bu hafta iş, kariyer ve eğitim konularında kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bu alanlarda karamsar düşünceler içinde olabilirsiniz. Bunu yapmayın. Çünkü sizin hayal gücünüz iş, kariyer ve eğitim alanında çok başarılı. Hayallerinizin peşinden gitmesiniz. Sanatsal çalışmalar için kendinize güvenin. Yeni iş arayanlar sanatla, yemek sektörüyle, psikolojiyle, finansla ilgili alanlarda yeni işler bulabilirsiniz. Hemen başlangıçta yapabilirsiniz. Doğum haritanızda 23 derece ikizler burcu var ise uzun yolculuklara çıkabilirsiniz. Eskiden planladığınız uzun yolculukları yapabilirsiniz. Bu hafta sosyal mecralarda şanslı olacaksınız. Sosyal mecralarla ilgili konularda öncülük yapabilirsiniz. Hayatınızda bununla ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım, astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sosyal ortamlarda duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek psikolojinize iyi gelecek. Hafta ortasında ruhsal olarak yoğun olacaksınız. Psikolojik, depresif durumlar yaşayabilirsiniz. Migren ağrıları olabilir. Ya kendi halinizde olup kendi enerjinizi yönetin ya da spor veya sanatla ilgilenin, yoksa kendinize zarar verebilirsiniz. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta sonuna randevu verebilirsiniz. Haftanın son gününde para konularını daha fazla konuşacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta Güneş burcunuzda olacak. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta gündemimizde para konusu olacak. Parayla ilgili güzel gelişmeler olacak. Ev, arsa, gayrimenkul alanlarında yatırım planlarınızı hızlandırabilirsiniz. Bu hafta çok fazla görüşme yapacak. İletişim araçlarını çok fazla kullanacaksınız. Bu bazen sizi çok yoracak. Algılarınız karışabilir. Çok konuşmaktan bazen ne konuştuğunuzu da anlamak zor olacak. Gayrimenkul sektörü alanlarında daha başarılı olacağınız bir hafta olacak. Bu alanlarda daha fazla para kazanacağınız bir hafta olacak. Ailenizden parasal destek alabilirsiniz. Aileniz maddi olarak size bu hafta destek sağlayabilir. Bu hafta kendi halinizde duygularınızı anlamaya çalışacaksınız. Duygularınızı netleştirmeye çalışacaksınız. Eski aşklarınız, eski ilişkilerinizin bittiğini kabullenmeye çalışın. Geçen haftadan beri zaten bunu anladınız. Şimdi bunu kendi içinizde sorgulayarak kabullenmeye çalışın. Son haftalarda arkadaş ilişkilerinizde ani gelişmelerle karşılaştınız.
Eski arkadaşlarınızla ilişkilerinizi kesmiş olabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla ilişkilerinizde yeni başlangıç olacak. Yeni arkadaşlarla tanışabilir. Onlarla bazı konularda sizi harekete geçirebilirler. Onların desteğini alabilirsiniz. Bu hafta aşk konusunda da şanslı olacaksınız. Yeni başlayacak aşk konuları var. Aşk ilişkinizde yeni kararlar alabilir. Bu kararları ilerleyen zamanlarda uygulayabilirsiniz. Aşka karşı kapılarınızı açın, algılarınızı açın. Aşk ilişkinizden daha sıcak günler başlayacak. Aşk ilişkinizde daha duygusal zamanlar başlayacak. Son haftalarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni başlangıçlar yaptınız. Bu alanlarda daha fazla öne çıkmaya başladınız. Umarım başladınız. Bu hafta bu konularda yenilikler daha fazla olacak. Bu alanlardan daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Hafta başında ilişkilerinizle ilgili ani değişimler yaşayabilirsiniz. Deprem etkisi olabilir. İlişkinizin bittiğini kabul edin. Hafta ortasında sosyal mecralarda ani gelişmeler yaşanabilir. Bu sizi ya öne çıkartacak ya da size zarar verebilir. Dikkatli olun. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yenilikleri bu hafta hayatınıza katabilirsiniz. Bu yenilikler size daha fazla kazanç sağlayacak. Farklı teknolojik alet ve sistemleri öğrenmeye de başlayın. Son haftalarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni kişilerle tanışmaya başladınız. Bu kişilerden çok şey öğreneceksiniz. Bu kişilerle ilişkilerinizde ani değişimler de yaşanabilir. Doğum haritanızda Yengeç burcu 17 derece ise arkadaşlarınızla ilgili ani bir gelişme yaşanabilir. Buna hazır olun. Sene başından beri teknolojik alet ve sistemlerle ilgili çok fazla harcama yaptınız. Şimdi bunu muhakeme edeceksiniz. Bu harcamalar doğru seçim mi, yanlış seçim mi? Bunları düşüneceksiniz. Bu alet ve sistemlerle ilgili çalışmalar yapmaya da başlayın. Doğum haritanızda Yengeç burcu 25 derece ise yurt dışı, şehir dışı ile ilgili konularda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Gitmek istediğiniz yerlerle ilgili, uzun yolculuklarla ilgili hayaller kurun, planlar yapın, harekete geçin. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım, astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında işlerinizle ilgili konuları artık toparlayacaksınız. Aylardır gündemimizde olan konular sonuçlanabilir. Eğitimle ilgili konularda hafta başında beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda hafta başında başarılı olacaksınız. Hafta ortasında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapın. Arkadaş ortamlarında gerginlikler biraz olabilir. Buna dikkat edin. Hafta ortasında sosyal mecralarda bazı kişilerle tartışmalarda yaşanabilir. Daha dikkatli olun. Hafta sonunda biraz depresif durumlar söz konusu olacak. Kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Kendinizde kalın. Birçok konuyu muhakeme etmek doğru olacak. Kendi içinizde bunları çok konuşacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuzun etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ortasından itibaren Güneş burcunuzda ilerleyecek. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta içinizde büyük bir enerji olacak. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Bir yandan kendi içinizde çok fazla konuşacaksınız. Bir yandan başkalarıyla çok fazla konuşacaksınız. İletişim alanlarını sürekli kullanacaksınız. Bu sizi yorabilir. Dikkatli olun. İçinizdekileri yazıya aktarın. Bu hem size iyi gelecek hem de yazdıklarınızı okuyunca farkındalığınız daha da artacak. Son haftalarda iş, kariyer ve eğitim konularıyla çok yoğundunuz. Bu haftada bu konularla yoğun olacaksınız. İş, kariyer, eğitim konularında bu hafta yeni başlangıçlar yapabilir, yeni adımlar atabilirsiniz.
Geçen haftalarda iş, kariyer, eğitimle ilgili alanlarda belki tartışmalar yaşadınız. Belki bu tartışmalar nedeniyle iş değiştirmek zorunda kaldınız. Bu haftada tartışmalara dikkat edin. Tartışma ortamından uzak kalmaya çalışın, yoksa büyük değişimler yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle hafta ortasında işle ilgili alanlarda köklü değişimler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ani değişimler yaşanacak. Önümüzdeki hafta Aslan Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Şimdiden kendinizi yeniliklere hazırlayın. Yeni konular için sürekli planlar yapın, sürekli hayaller kurun. Çünkü bunlar 6 ay gündeminizde olacak. Bu hafta iş, kariyer, eğitim alanlarında şanssızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu size yeni kapılar açacak. Bu yüzden şansınıza küsmeyin. Biten ne varsa kabul edin. Çünkü daha güzel bir fırsat karşınıza çıkabilir. 2018'den beri işinizle ilgili ani değişimler çok fazla yaşadınız. Aniden başlayan, aniden biten işlerle ilgilenmek zorunda kaldınız. Daha önceki videolarda hep söyledim. Önümüzdeki 4 sene daha iş, kariyer, eğitimle ilgili konularda aniden başlayan, aniden biten konular hep olacak. Doğum haritanızdaki açılar bunların ne zaman olduğunu daha iyi gösterir. Ancak siz buna hep hazır olun. Daha önceki videolarda söyledim. Sürekli ve stabil işlerden uzak durun. Değişken ve kendinizi değiştireceğiniz işlerde daha başarılı olabilirsiniz. Aynı sektör ancak farklı konulardaki işlerde sürekli yer değişimi yaparak ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde düşünürseniz işsiz kalmazsınız, başarılı olursunuz. Mayıs 2022'den beri işinizle ilgili yeni konular karşınıza çıkmaya başladı. İşinizle ilgili ya çok farklı alanlarla ilgilenmeye başladınız, ya işinizde farklı alanlarla ilgilenmeye başladınız. İş, kariyer, eğitimle ilgili konularda daha önceden dikkatinizi çekmeyen konularla ilgilenmek zorunda kaldınız. Bu durum bir sene daha devam edecek. İş, kariyer ve eğitimle ilgili konuları düzenlemeye çalışacaksınız. Mayıs 2022'den beri ev, aile, ebeveynler ve eş konusunda hayatınız tepetaklak oldu. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyordu. Ev, aile, ebeveynler ve eş konusunda farkındalığınız arttı. Onların değiştiğini düşünmeye başladınız. Aslında sizin onlarla ilgili düşünceleriniz değişti. Farkındalığınız değişti. Bu da onlarla ilgili değişiklikler yapmanıza neden oldu. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Temmuz ve Ağustos aylarında köklü değişimler olacak. Şimdiden buna hazırlık yapın. Doğum haritanızda Aslan Burcu 23 derece ise sene başından beri ikili ilişkilerden neler öğrendiniz? Karşınızdaki kişiye ne öğrettiniz? Onlardan neler öğrendiniz? Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Karamsar olduğunuz durumları iyi düşünün. Aslında o durumlardan öğrenmek gereken konular vardı. Bunların şimdi daha fazla farkına varacaksınız. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Duygularınızı iş, kariyer hayatınıza katmayın. İş, kariyer hayatınızdaki duygusal konular bu hafta size zarar verebilir. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım. Astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Aniden karar alıp uzaklara da gidebilirsiniz. Hafta başında eğitimle ilgili konular gündemde olacak. Eğitimle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Eğitimle ilgili konularda başarılı olabilirsiniz. Hafta sonunda iş, kariyer konularıyla ilgili konuları tamamlayın. Beklediğiniz haberleri alın. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İş görüşmeleri için hafta ortasında randevu verebilirsiniz. İş görüşmelerinde başarılı olacaksınız. Ancak işle ilgili alanlarda bazı kişilerle biraz tartışmalar yaşanabilir. Dikkatli olun. Hafta sonunda sosyal mecralarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlardaki işlerinizde yenilikler olacak. Hafta sonunda arkadaşlarla vakit geçirmek için planda yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuzun etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak duyuyor olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla vakit geçirdiniz. Bu hafta ortasından itibaren artık kendi içinize çekilme zamanı başlıyor. Son zamanlarda yaşadıklarınızı kendi halinize kalarak muhakeme edeceksiniz. Ruh haliniz biraz fazla kapalı olabilir. Bunu abartmayın. Duygularınızı saklamayın. Çünkü çevrenizdekiler sizi anlamakta zorlanabilir. Size yardımcı olmakta zorlanabilir. Bu hafta sosyal mecralarla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerle ilgili çok konuşacaksınız. İmzalar atabilirsiniz. Son haftalarda eğitim konularıyla yoğundunuz. Bu haftada eğitimle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Bazı konularda yeni adımlar atmaya başlayın. Özellikle yemek, sosyal mecralarla ilgili eğitim konularında yeni başlangıçlar yapılabilir. Yurt dışı ile ilgili işiniz varsa, şehir dışı ile ilgili işiniz varsa bu hafta bu işlerle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu hafta çok fazla uzun yolculuk yapacaksınız. Uzun yolculuklarda ani gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu hafta arkadaşlarınızla duygusal zamanlar geçirebilirsiniz. Kendinizi arkadaş ortamında, aile ortamında gibi hissedebilirsiniz. Son 2 senedir ev, aile, ebeveynler ve eş konusunda hayatınızda 180 derece değişimler yaşadınız. Bunları anlamaya çalıştınız. Bunları kabullenmeye çalıştınız. Son haftalarda bunları daha net gördünüz. Son 2 seneler kurduğunuz düzenle birlikte artık yeni hayatınıza devam edeceksiniz. Siz her işi mükemmel yapmaya çalışan birisiniz. Yaptığınız işlerde başarılı olmak isteyen, siz mükemmel olduğunuz için başkalarının da mükemmel olmasını istersiniz. Bunun mücadelesini verirsiniz. Bu yüzden sürekli çevrenizdeki kişileri eleştirmeyi seversiniz. Eleştirerek onların da mükemmel olmalarını sağlamayı düşünebilirsiniz. Ancak bunu yapmayın. Karşınızdakiler bunu yanlış anlayabilir. Siz analiz yeteneği fazla olan birisiniz. Son aylarda kafanızın içinde o kadar fazla düşünce vardı ki sürekli kendi içinizde konuştunuz. Sürekli muhakemeler yaptınız. Çok fazla detay düşünmek bazen sizi yoruyor. O detaylardan kurtulursanız geneli görebilirsiniz. Daha başarılı olacaksınız. Doğum haritanızda Başak Burcu son derecelerinde ise gizli kapaklı bazı konular nedeniyle parasal kayıplar yaşanabilir. Dikkatli olun. Doğum haritanızda Başak Burcu 25 derece ise ikili ilişkilerde gerginlikler yaşanabilir. Duygu sömürüsüyle karşılaşılabilir. İlişkilerde yetersizlik hissine kapılabilir. İlişkilerde bunun olumsuz yanlarını yaşayabilirsiniz. Sene başından beri sağlık konuları gündeminizdeydi. Sene başından beri yarım kalan sağlık konuları bu hafta karşınıza çıkacak. Bunları tamamlamak zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta sağlıkla ilgili daha fazla para harcanabilir. Bu hafta sosyal mecralardan, sosyal alanlardan ve arkadaşlarınız arasından biriyle aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Bu aşk ilişkisi uzun sürecek bir ilişki olacak. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım, astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında borç alacak konularıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. Bazı borçları da kapatabilirsiniz. Hafta ortasında eğitimle ilgili konularda başarı var. Hafta ortasında uzun yolculuklar var. Partnerinizle birlikte uzun yolculuklar yapabilir. Yurt dışı veya şehir dışı ile ilgili bazı konuları sonuçlandırabilirsiniz. Hafta sonunda iş, kariyerle ilgili konularda yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili bazı konuları toparlayabilirsiniz. İş görüşmeleri için hafta sonuna randevu verebilirsiniz. İşle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transiti burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım.
Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda iş, kariyer ve eğitim alanlarında daha fazla göz önündeydiniz. Bu hafta artık bu konular geride kalacak. Bu hafta ortasından itibaren arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçireceksiniz. Sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. İş, kariyer ve eğitim konularıyla ilgili bu hafta çok fazla görüşme yapılacak. Son haftalarda yoğun olduğunuz konular artık sonuçlanacak. Bu hafta iş, kariyer ve eğitimle ilgili alanlarda daha fazla para da kazanabilirsiniz. İş, kariyer ve eğitimle ilgili alanlarda çalışma arkadaşlarınızla aile gibi olacaksınız. Duygusal zamanlar yaşanabilir. Son haftalarda çok fazla para harcadınız. Bu haftada yine çok fazla para harcayacaksınız. Eş, ortaklıktan dolayı finansal olarak zorlanacaksınız. Eş veya ortakla ilgili parasal harcamalar daha fazla olabilir. Eş veya ortakla ilgili hukuksal konular gündemde ise bu hafta bunlarla ilgili bazı gelişmeler var. Yeni parasal konular da gündeme gelebilir. Eş veya ortaklıklarla ilgili para konuları gündeminizde, bunlarla ilgili görüşmeler yapabilir. Eşinizle ilgili finans konularında bazı karışık durumlar karşınıza çıkabilir. Gerginlikler yaşanabilir. Sene başından beri aşk ilişkinizle ilgili sınandınız. Bazen karamsar düşünceler içinde oldunuz. Aşkla ilgili mantıklı kararlar vermeye çalıştınız. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Eski aşk ilişkinizle ilgili eksik kalmış konular tekrar gündeme gelebilir. Bu ilişkiden çıkarmanız gereken dersleri artık alacaksınız. Daha önceden farkına varmadığınız konuları daha net göreceksiniz. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Sene başından beri çocuklarla ilgili konularda yoruldunuz. Bazen karamsar düşünceler içinde oldunuz, sınandınız. Çocuklardan çok şey öğreneceksiniz. Çocuklarla ilgili ilişkilerinizden çok şey öğreneceksiniz. Sene başından beri yaşadıklarınızı şimdi düşünmeye başlayın. Bunlara muhakeme edin. Öğreneceklerinizi öğrenin. Çocuk konusunda Satürn sizi sınıyor. Çocuklarla ilgili konularda almayın. Bu hafta çocuklarla ilgili eskiden yarım kalmış konular karşınıza çıkabilir. Bunları tamamlamaya çalışın. Bu hafta harcamalarınıza dikkat edin. Aniden geçecek harcamalar sizi zor duruma düşürmesine neden olabilir. Ani para kayıpları yaşanabilir. Hafta başında eşinizle ilgili gizli kapaklı konular karşınıza çıkabilir. Ani bir gelişme yaşanabilir. İlişkiniz veya evliliğiniz tamamen bitebilir. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım, astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir. Evlilik planlarınızda hafta başında yapabilirsiniz. Son 2 senedir gündemimizde olan sorunlu giden evliliğinizle ilgili hukuksal süreci başlatabilirsiniz. Bu süreç ya da tamamlanabilir. Hafta ortasında hukuksal konularla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Borç alacak konuları, eş veya ortaklıklarla ilgili parasal konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu konularda gerginlikler yaşanabilir. Hafta sonu uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzaktan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Hafta sonunda eğitimle ilgili konularda sonuçlar var. Eğitimle ilgili başarılar var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, İş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu, Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Geçen haftalarda ikili ilişkilerle yoğundunuz, yoruldunuz. Bu haftada ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız, yorulacaksınız. Özellikle hafta ortası ve hafta sonu sabrınız sınanabilir. Hem özel ilişkiniz hem işle ilgili ilişkilerinizde ani kararlar verebilirsiniz. Ani davranışlarda bulunabilirsiniz.
Bu ilişkilerinize zarar verebilir. Hızlı adımlardan kaçınmalısınız. Ortamdan uzaklaşın. Çünkü bu hafta gerçekten zorlanacağınız bir hafta olacak. Son haftalarda uzun yollar, yolculuklar daha fazla yaptınız. Bu hafta bu yolculuklarla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Uzun yol planları yapabilirsiniz. Ancak bu planlar daha sonra gündeme gelebilir. Bu hafta ortasından itibaren iş, kariyer ve eğitim konularıyla yoğun olacaksınız. İş, kariyer alanında daha duygusal olabilirsiniz. İş, kariyer, eğitim alanlarında güneş gibi parlayacaksınız. Uzaklardan beklediğiniz parayla ilgili haberleri alabilirsiniz. Eğitimle ilgili beklediğiniz para varsa bu para elinize gelebilir. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapın. Yeni bir hayata başlayacaksınız. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. İlişkisinde, evliliğinde sorun yaşayanlar bu hafta hukuksal konularla ilgili görüşmeler var. Eş veya ortakla ilgili finansal konularda gündeminizde. Bu konularda inatlaşmalar yaşanabilir. Sene başından beri ebeveynlerinizle ilgili konularda sınandığınız, ebeveynlerinizden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Onlarla olan ilişkilerinizden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Şimdi bunları düşüneceksiniz, muhakeme edeceksiniz. Onlarla olan ilişkilerinizden bazı sonuçları çıkartacaksınız. Onları daha iyi anlayacaksınız. Evinizle ilgili eskiden yarım kalmış konular tekrar gündeme gelebilir. Bunları tamamlamak kolay olacak. Doğum haritanızda 18 derece Akrep Burcu olanlar eş veya ortakla ilgili ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Buna hazır olun. Doğum haritanızda 25 derece Akrep Burcu varsa çocuklarla ilgili konularda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bu histen kurtulmalısınız çünkü sezgilerinizle çocuklarınızı daha iyi anlayacaksınız. Kasım 2021'den beri tutulmalar Akrep Burcu, Boğa Burcu aksında ilerliyor. Bu sizin hayatınızda köklü değişimleri işaret ediyor. Mayıs 2023'e kadar da hayatınız tepetaklak olacak. Altı üstüne gelebilir. Altının üstünden daha iyi olduğunu düşünerek bunu kabul edin. Planlarını siz yapın. Yoksa karşınıza çıkacak konulara mecbur kalabilirsiniz. Temmuz ve Ağustos aylarında ilişkilerle ilgili 180 derece değişimler olacak. Bununla ilgili planları da yapın ve uygulayın. Yeni iş arayanlar, sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitim sektörü, spor ve askeriye ile ilgili alanlarda yeni işler bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Ev alma, ev satma konuları gündeminizde. Bunlara dair imzalar atılabilir. Bu konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Yeni aşk arayanlar, uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım, astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresine sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Özellikle baş ve göz, burun, bunlara dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. İlişkilerinizle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu evlilik kararı olabilir ya da ayrılık kararı olabilir. Öfkeyle karar alabilirsiniz. Dikkatli olun. Hafta ortasında ikili görüşmelerde gerginlikler yaşanabilir. Mantıklı davranın. Çevrenizdeki kişilerden uzak durun. Hafta sonunda finansal olarak biraz zorlanabilirsiniz. Biraz fazla para harcayabilirsiniz. Uzun zamandır gündemde olan yatırım konularını tamamlayın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda ikili ilişkilerle yoğundunuz. Partnerinizle duygusal zamanlar daha fazla yaşadınız. Bu hafta ortasından itibaren uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzak yerlere gidebilirsiniz.
Son haftalarda çok fazla harcama yaptınız. Bu hafta bu harcamalarla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Bu harcamaların gerekli olup olmadığını daha iyi anlayacaksınız. Son haftalarda sağlık konuları gündeminizdeydi. Bu haftada sağlıkla ilgili konular hala gündeminizde. Baş, boyun, mide, karaciğerle ilgili sağlık konularına dikkat edin. Bu hafta yurt dışı veya şehir dışı ile ilgili konularda yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu konularda anlaşmalar, sözleşmeler yapılabilir, imzalar atılabilir. Eğitimle ilgili konularda yoğun olacaksınız. Eğitimle ilgili yeni başlangıçlar yapabilir. Eğitim alanında güneş gibi de parlayabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda imzalar da atabilirsiniz. Son haftalarda aşk ilişkinizde gerginlikler yaşadınız. Bazı kararlar almak zorunda kaldınız. Aniden başlayan, aniden biten aşk konuları karşınıza çıktı. Bu haftada aşk ilişkinizde hızlı adımlar atabilirsiniz. Sakin kalmaya çalışın. Özellikle hafta ortasında aşk ilişkinizde hızlı adımlar sorun yaratabilir. Son haftalarda çocuklarla ilgili konular gündemimizdeydi. Çocukların hayatında değişimler oldu. Bu değişimler de sizin hayatınızda değişiklikler kattı. Bu hafta bunları daha iyi anlayacaksınız. Önümüzdeki sene çocuk konularında hayatınızda köklü değişimler olacak. Şimdiden planlarınızı yapmaya başlayın. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda aldanma ve aldatılmalar karşınıza çıkabilir. Ebeveynlerinizi bu konuda uyarmalısınız. Bu hafta eşinizden dolayı parasal olarak aldanma ve aldatılmalar yaşanabilir. Daha dikkatli olun. Sanatla, sahnelerle ilgili işleriniz varsa, toplumun önünde işleriniz varsa, sporla, askeriye ile ilgili işleriniz varsa bu hafta bunlarla yoğun olacaksınız. Bu işlerden daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu alanlardaki işlerinizde bazı gerginlikler de yaşanabilir. Sabırlı olun. Büyük sorun yaşamazsınız. Yeni iş arayanlar, sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitim sektöründe işler karşınıza çıkabilir. Algılarınızı açın, yeni adımlar atın. Sene başından beri iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili eskiden beri kendinize kattığınız birikimleri artık değerlendirmelisiniz. Eski tecrübelerinize dayanarak kendinize yeni bir iş, kariyer planı yapabilirsiniz. Bunun farkına varmak için şimdi bu konuları daha fazla muhakeme edeceksiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım, astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mailde sipariş verebilirsiniz. Hafta başında çocuklarla ilgili konular gündemde olacak. Çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Çocuklarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Hafta başında aşk ilişkinizde bazı kararlar var. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler var. Randevu verebilirsiniz. Bu görüşmede mantıklı sonuçlar alınacak. Hafta ortasında sağlığınıza dikkat edin. Baş, göz, boyun, boğaz, mide ile ilgili sağlık konuları olabilir. Daha dikkatli olun. Bunlarla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Hafta sonunda ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Bu özel ilişkiniz olabilir, işle ilgili ilişkiniz olabilir. İlişkilerinizde mantıklı kararlar alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transitlerinin burcunuzun etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda yeni ay ve dolunay sizi çok yordu. Son 2 senenin muhakemesini yaptınız. Hayatınızdaki değişimleri artık daha kolay kabulleneceksiniz. Bu hafta ilişkiler hala gündeminizde. İlişkilerle ilgili sürekli görüşmeler yapacaksınız. İlişkilerle ilgili parasal konularda gündeme gelecek. Bu hafta eşiniz veya ortağınızdan dolayı olumlu para elinize gelebilir. Eş veya ortaklarla ilgili hukuksal süreçler var. Bu hafta bunlar gündeme gelmeye başlayacak. Son haftalarda çocuklarla ilgili konularda yoğundunuz, yoruldunuz. Bu haftada çocuklarla ilgili konular gündemde.
Çocuklarınızın hayatında değişimler olabilir. Bu değişim sizin de hayatınızı değiştirebilir. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Kasım 2021'den beri aşk konusunda farklı düşünmeye başladınız. Farkındalığınız arttı. Aşkla ilgili, aşk ilişkinizle ilgili, cinsellikle ilgili farklı düşünmeye başladınız. Aşk konularındaki düşünceleriniz değişti. Değişmek zorunda kaldı. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Aşk konusunda bazı yeni adımlar atabilirsiniz. Son haftalarda aşk ilişkinizde gerginlikler yaşadınız. Bazı kararlar almak zorunda kaldınız. Aniden başlayan, aniden biten aşk konuları karşınıza çıktı. Bu hafta da aşk ilişkinizde hızlı adımlar atabilirsiniz. Sakin kalmaya çalışın. Özellikle hafta ortasında aşk ilişkinizde hızlı adımlar sorun yaratabilir. Karar almazsanız iyi olur. Son haftalarda evinizle ilgili değişiklikler vardı. Ev alma, ev satma, ev taşınma konuları vardı. Bu konular hala devam ediyor. Bunlarla ilgili yeni gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Son haftalarda ebeveynlerinizle ilgili konularda ani gelişmeler yaşadınız. Onların hayatında değişimler oldu. Bunları anlamaya çalıştınız. Algılamaya çalıştınız. Bu haftada bu değişiklikleri kabullenmeye çalışın. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili büyük bir değişim yaşanabilir. Bu durum sizi biraz gergin yapabilir. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda daha duygusal olacaksınız. Çocuklarla ilgili konularda daha fazla para da harcayabilirsiniz. Ev, aile, eş konusunda ani değişimler yaşanabilir. Bu değişimler hayatınızda büyük bir deprem etkisi yaratabilir. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Evliliğinde sorun yaşayanlar bu hafta bu konularda gerginlikler yaşanabilir. Birbirinizden uzak kalmaya çalışın, yoksa büyük sorunlar yaşanabilir. Sene başından beri para konusunda ani gelişmelerle karşılaştınız. Aniden gelen para, aniden giden paralar oldu. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Para konusunda daha disiplinli ve planlı olmalısınız. Bunlarla ilgili kendinizi eğitmelisiniz. Sahnelerle ilgili işiniz varsa, topluluk önünde işiniz varsa bu hafta bunlarla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Doğum haritanızda 27 derece Oğlak Burcu var ise bu hafta hayatınızı etkileyecek deprem etkisini yaşayabilirsiniz. Bazı konular bitebilir. Bunların bittiğini kabulleneceksiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım, astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mailli sipariş verebilirsiniz. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili konular sonuçlanabilir. Evliliğinizle ilgili konuları da toparlayabilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı hafta başında da yapabilirsiniz. Hafta ortasında çocuklarla ilgili konular gündemde olacak. Çocuklarla ilgili konularda gerginlikler yaşanabilir. Sakin olmaya çalışın. Hafta ortasında aşk ilişkinizde bazı kararlar alabilirsiniz. Aşk ilişkinizde gerginlikler olabilir. Ciddi adımlar atılabilir. Mantıklı düşünün. Hafta sonunda sağlığınıza dikkat edin. Eller, dişler, dizler ve kemiklere dikkat edin. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transitinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta ortasından sonra ilişkiler konusu gündemimizde olmaya başlayacak. İlişkilerinizde güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Duygusal zamanlar yaşanabilir. Ocak-Şubat 2022 aylarında hayatınızda çok şey değişti. İlişkilerinizle ilgili konularda da değişiklikler oldu. Bu hafta bunları daha da düşüneceksiniz. İlişkilerinizde yeni bir dönem başlayacak. Buna hazırlık yapmalısınız. Önümüzdeki hafta yeni başlangıçlar yapmaya hazırlanın. Son haftalarda baş, gözler, burun ve mide ile ilgili sağlık konularıyla ilgilendiniz. Bu haftada sağlık konuları devam ediyor. Bu konularda daha fazla para harcanabilir.
Parayla ilgili aldanma ve aldatılmalar devam ediyor. Özellikle sağlık konusunda aldanma ve aldatılmalardan dolayı para kaybı yaşanabilir. Dikkatli olun. Sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, eğitim sektöründen beklediğiniz haberleri bu hafta alabilirsiniz. Bu alanlardaki işleriniz varsa bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Bu alanlarda daha fazla para kazanabilirsiniz. Sene başından beri birçok konu sizi çok yordu, zorlu yollardan geçtiniz, mücadele ettiniz. Birini başarınca sonra yenisi karşınıza çıktı. Sanki sizi olgunlaştırmak için planlar karşınıza çıktı. Senelerdir kendi içinizde biriktirdiğinizi daha net görmeye başladınız. Yıllardır kendinize kattıklarınızı daha net görmeye başladınız. Biriktirdiklerinizi daha net görmeye başladınız. Umarım başladınız. Şimdi bunları muhakeme edeceksiniz. Bu birikimleri nerede ve nasıl kullanmalısınız, bunları muhakeme edeceksiniz. Ekim ayından sonra bu muhakeme sonuçlarını değerlendirmeye başlayacaksınız. Kasım 2021'den beri hem ev, aile, ebeveynler ve eşle ilgili konularda sizi biraz gergin yaptı. Hem de iş, kariyer ve eğitim konularında bazı konuları toparlamanıza neden oldu. Bazı farkındalıklarınız artık daha farkına varmaya başladınız. Özellikle iş, kariyer ve eğitim konularında farklı alanlar, farklı çalışmalar, değişiklikler yapmanız gerektiğini daha iyi anlamaya başladınız. Kasım 2021'den beri ev, aile, ebeveynler, eş konusunda büyük değişimler yaşamanız gerekiyordu. Son haftalarda bunu daha iyi görmeye başladınız. Bu konulardaki değişimleri şimdi daha kolay yapabilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündemdeyse bunları hızla tamamlayın. Bu konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili bu hafta yeni konular gündeme gelecek. Bunlarla ilgili bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Onların hayatında değişimler olabilir. Bunu kabullenmeye çalışacaksınız. Doğum haritanızda 18 derece Kova burcu var ise ev, aile, eş ve ebeveynlerle ilgili ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olun. Doğum haritanızda 23 derece Kova burcu var ise bu hafta hayat sizi zorlayabilir. Zor bir süreç geçirebilirsiniz. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım, astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında kardeşlerinizle, komşularınızla, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmeler yapabilirsiniz. Hafta ortasında evinizle ilgili değişiklikleri tamamlanabilir. Ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu konular sonuçlanabilir. Hafta ortasında eşinizle ilgili gerginlikler yaşanabilir. Ortamdan uzak kalmaya çalışın. Evlilik organizasyonlarınızı hafta ortasında yapabilirsiniz. Ancak bazı gergin durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda aşk ilişkinizle ilgili yeni konular karşınıza çıkabilir. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alınabilir. Hafta sonunda çocuklarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı konularda yenilikler karşınıza çıkabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 18-24 Temmuz haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda aşk ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler yaşadınız. Bu hafta aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Aşk ilişkinizde bazı kararlar alınabilir. Duygusal zamanlar var. Ancak duygusal zamanlarda kafanız biraz karışabilir. Bu hafta evinizle ilgili konularda daha fazla para harcayabilirsiniz. Evle ilgili yatırım konuları gündemde. Bunlarla ilgili sözleşmeler yapılabilir. Sahnelerle ilgili, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta bunlarla ilgili görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Yeni sözleşmeler yapılabilir. Bunlardan para kazanabilir. Geçen haftalarda çocuklar konusunda yeni başlangıçlar yaşadınız. Bu hafta çocuklarla ilgili konular, görüşmeler yapılabilir. İmzalar atabilir. Çocuklarla ilgili alanlarda, parasal konularda gündeme gelebilir. Çocuklarla ilgili
daha fazla para harcayabilirsiniz. Son haftalarda kardeşlerle, akrabalarla daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Onlarla ilişkilerinizde sorunlar yaşanmış olabilir. Bu haftada bazı gerginlikler olabilir. Onlardan uzak kalmanız iyi olacak. Kardeşlerinizin hayatında değişimler olabilir. Bunları kabullenmek zorunda kalacaksınız. Kardeşleriniz veya akrabalarınızla ilgili bazı konularda gizli kapaklı olaylar yaşanabilir. Psikolojiniz etkilenebilir. Sene başından beri ruhsal olarak yoruldunuz, kendi içinizde sürekli mücadeleler içinde oldunuz, kendinizi anlamaya çalıştınız, içinizdeki karamsarlığın sebebini anlamaya çalıştınız. Birçok videoda anlattım. Siz kendi içinizdeki enerjiyi keşfetme zamanını yaşıyorsunuz. Kendi disiplininizi kurma çalışmalısınız. İçinizdeki yeteneği keşfetmelisiniz. Yıllardır kendi içinizde hayal ettiğiniz konuları artık dışa vurma zamanı. Bunların ne olduğunu anlamalısınız. Sene başından beri kendinizle yaptığınız mücadeleyi bu hafta daha fazla düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartın. Kendi yeteneklerinizi artık daha net görmeye başlayın. Teknolojiyle ilgili kendinizi eksik gördüğünüz konularda daha kolay adımlar atmanız gerektiğini daha iyi anlayın. Doğum haritanızda 25 derece balık burcu var ise siz sürekli bazı şeylerin eksik olduğunu düşünüyorsunuz. Bu eksik olma durumu nedeniyle adım atmakta zorlanıyorsunuz. Kendinizdeki eksikliği düşünmekten adım atamıyorsunuz. Bunları bu hafta muhakeme edin. Kendinize güvenmeniz gerektiğini daha iyi anlayın. Hayal gücünüzü çok kuvvetli, sezgileriniz çok kuvvetli. Bunları mutlaka değerlendirin. Özellikle bunlarla ilgili çalışmalar yapın. Günlük detaylara geçmeden önce Astroloji ve Ben isimli kitabım, astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında parasal olarak güzel haberler alabilirsiniz. Uzaklardan beklediğiniz para elinize gelebilir. Hafta ortasında kardeşlerinizle veya akrabalarınızla gerginlikler yaşanabilir. Ortamdan uzak kalın. Hafta sonunda evinizde olmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili konuları tamamlayabilirsiniz. Partnerinizle duygusal zamanlar geçirebilirsiniz. Eşinizin sağlık konularıyla ilgilenmek zorunda da kalabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzla izlemelisiniz.